Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bu hafta yine çok güzel, çok tatlı bir video ile karşınızdayım. Bu haftaki videomuzun konusu aslında sizden gelen, bana yoğunlukla sorulan sorulara toplu bir şekilde cevap verebilmek. Bu haftaki videomuzun konusu DJI Osmo Pocket 3 başlangıç ve sık sorulan sorular rehberi. Videoya giriş yapmadan önce her video öncesinde yaptığım küçük minnak tatlış ricamı yeniliyorum. Eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir ediyorsam kanala bir aboneliğiniz, videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Ayrıca yine genel itibariyle soru ve sorunlarınız için aşağıda paylaşmış olduğum Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Çayımız, çorbamız, kahvemiz boldur. Gelin orada iki lafın belini kıralım. Videoyu ufak bir girizgah yapacak olursak şimdi DJI Osmo Pocket 3 gerçekten çok kompleks bir cihaz. Bunun ben de farkındayım. Kullananlar da farkında. Fakat şunu fark ettim. Özellikle bazı arkadaşlarımızdan yoğun bir sitem aldım ki onları da haklı görüyorum. Sen sürekli bu cihazla alakalı videolar çekiyorsun ama bizim DJI Osmo Pocket 3 ilk kameramız veya ilk profesyonel kameramız gerçekten ayarlarına erişmekte, bazı ufak çaplı sorunları gidermekte çok zorlanıyoruz ve bunlarla alakalı da bir video çekmem mümkün müdür gibi bir soru gelince ve arkasından da ben de gerçekten geçmişte bana gelen soruları şöyle bir inceleyip göz gezdirince haklılık paylarının çok fazla olduğunu gördüm. Çünkü bizim ve uzun süredir cihaz kullananların çok basit gördüğü problemler gerçekten bazı arkadaşlarımız için büyük bir problem teşkil edebiliyor. Bu video onlar için aslında belki içeriğinde sizin de kafanızı kurcalayan sorular vardır. Haydi hemen ilk maddemizle başlayalım. SD kart seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ve hangi SD kartla sorunsuz çekimler yapabilir? DJI Osmo Pocket 3'ü alma kararını verdikten sonra en sık karşılaştığım sorulardan ya da sorunlardan birisi SD kart tercihi. Yani elinizde hali hazırda bir SD kart olabiliyor ve cihaz size geldiğinde SD kartı taktığınızda ilk karşılaştığınız problem cihaz 4K'da çekim yapmaya izin vermiyor veya 4K'da çekim yaparken 1-2 dakika sonra otomatik olarak çekimi sonlandırıyor veyahut da kartı taktığınızda direkt olarak bu kart desteklenmiyor uyarısı alabiliyorsun. Peki bunların çözümü için hangi SD kartı seçmeliyiz? Gelin sizlere tarif edeyim. Aslında bana bu soru bol miktarda geliyor ve her soru geldiğinde aynı ekran fotoğrafını kullanıcılara ya da takipçilere gönderiyorum. DJI'nin kendi resmi internet sitesinde DJI Osmo Pocket 3 ile alakalı SD kartları kendisi özelliklerine göre sıralamış ve destek verdiği kartları listelemiş. Tabii ki burada arada ufak tefek ticari anlaşmalardan kaynaklı belli markaların SD kartları var. Fakat orada dikkat etmeniz gereken konu SD kartlara verdiği standartlar. Yani belli bir hız standardı, belli bir okuma yazma standardı var ki eğer siz DJI Osmo Pocket 3 ile 4K'da 10 bit renk derinliğinde sorunsuz videolar çekmek istiyorsanız ilk başta o standartlara uygun marka fark etmeksizin bir SD kart seçmeniz gerekiyor. Haklısınız, minicik SD kartların üzerinde bir sürü değişik parametre var ve gerçekten alırken çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle günümüzde cep telefonlarında 4K video çekmesinin ardından SD kart kullanımında gerçekten kafa karışıklığı çok. Çünkü siz bir cep telefonuna SD kart alıyorken ya da işte micro SD alıyorken 100 liraya 200 liraya kartları bulabiliyorken DJI Osmo Pocket 3 için kart seçme aşamasına geldiğinizde kesenin ağzını birazcık açmanız gerekiyor. Çünkü cep telefonlarının kullandığı standartlarla DJI Osmo Pocket 3'ün kullandığı standartlar birbirinden çok farklı. Burada benim en çok dikkat edilmesini tavsiye ettiğim noktalardan birisi kartın üzerinde yazan ve V harfiyle başlayan V6, V10, V30, V60 gibi parametreleri bulunan en yeni yazma hızı standart. Günümüzde 360 derece çekim yapabilen Insta gibi kameralar, VR çekim videolar, 4K hatta 8K'lık çözünürlüklere sahip videoların artık bol miktarda piyasada olmasıyla birlikte yeni bir yazma hızı standardı olarak biz SD kartların üzerinde V harflerini görmeye ve bu V harfinin karşısında yazan parametrelerin de artmaya başladığını gördük. Şimdi gelin size bu parametreyi kısaca açıklayayım. En yeni video hız sınıfı olarak bilinen ve genellikle kartların üzerinde V sembolüyle gösterilen bu standart
standartta 5 farklı hız sınıfı yer almakta. Bunlar V6, V10, V30, V60 ve V90 ibareleriyle gösterilen standartlar. Burada V harfinin yanındaki her bir rakam aslında videonun saniyede yazabileceği minimum megabayt miktarını gösteriyor. Yani siz V6 standartlarında bir kart alıyorsanız saniyede minimum 6 megabaytlık video yazabiliyor kendi üzerine. İşte bizim burada DJI Osmo Pocket 3 kullanırken dikkat etmemiz gereken şey minimum V30 standartlarında bir SD karta sahip olmak. Yani anlayacağınız DJI Osmo Pocket 3'lerle kullandığımız SD kartlarda 4K'da standart sorunsuz çekimler yapmak istiyorsak saniyede 30 megabaytlık minimum yazma hızına sahip olan bir micro SD'ye sahip olmanız önemli. Ben nacizane kendi kullandığım SD kartı söyleyecek olursam burada herhangi bir reklam yok. Ben Kingston markasının Canvas Go Plus modelini kullanıyorum. 128 GB'lık bir hafızaya sahip ve bundan da gayet memnunum. Bir yılı aşkın süredir kullanıyorum. Çok şükür diyelim. Tahtaya vuralım. Çok büyük bir problem yaşamadım çekim esnasında, fakat çok fazla çekimde problem yaşayan arkadaşlarımız sorunlarına şahit oldum. Şimdi sizlere o sorunlara maruz kalmamanız için SD kartlar konusunda ufak ipuçları vereyim. İlk ve en fazla aldığım sorulardan birisi, abi 128'lik mi alayım, 256'lık mı alayım, yoksa 512 alayım de 6 ay boyunca full videomu çekeyim. Canlar, burada şuna çok dikkat edin. Bakın, bu gerçekten çok büyük bir problem aslında ve buna tanık olan, bunu yaşayan birçok arkadaşıma ve takipçiye sahibim. 128 GB'lık bir hafıza kartı, yani micro SD'ye sahip olmanız. Tabii ki bütçeniz el veriyorsa V60, V90 standartlarında kartları da kullanabilirsiniz. Fakat burada 128 GB'lık kart tavsiye etmemdeki mantık şu. Çekime gidiyorsunuz. Bu DJI Osmo Pocket olabilir, DJI Osmo Action, GoPro, Insta, birçok kamera olabilir. Tek bir hafıza kartıyla gidiyorsanız ve bu hafıza kartını 256, 512'lik gibi çok büyük kapasitelere sahip olarak seçtiyseniz burada şu sıkıntıya maruz kalma olasılığınız yüksek. Çekimin bir anında kartta olabilecek bir aksilik, bir yaşayabileceğiniz bir terslikle birlikte kendi kendine biçimlendirme isteğinde bulunabiliyor sizden. Yani diyor ki bundan sonra çekime devam etmek için lütfen SD kartı biçimlendirin. Bu ne anlama geliyor? Siz büyük hafızalı kartlar kullanıyorsunuz ve bir çekimin ortasındasınız. Belki bundan önce, bir hafta önce, 5 gün önce, 10 gün önce bir çekim daha yaptınız. Bu hatayı aldığınız çekim öncesindeki birçok videonuzun gittiği anlamına gelir ve gerçekten çok zor durumda kalabilirsiniz. Bu sorunlara özellikle tatile gittiğinizde, uzun bir seyahate gittiğinizde, vlog videoları, vlog serileri çektiğinizde çok sık denk gelebilirsiniz. Çünkü bu cihazlar gerçekten komplike cihazlar ve bildiğiniz gibi özellikle Pocket nezdinde konuşuyorum. SD kartımız bizim minik ve açık bir yuva içerisinde bulunuyor. Yani bir sıvı teması, bir terslik, bir kaza, bir düşürme SD kartınızın içindeki çektiğiniz videolarınızın, onca emeğinizin boşa gitmesini sağlayabilir. Ve şunu da bakın, tekrar vurguluyorum. 256 GB'lık bir kart alayım abi, sorunsuz video çekeyim diyorsanız sizden ricam, bu yine sık aldığım sorunlar ve sorular neticesinde vardığımız bir problem çözümü. Mutlaka 256'lık ve destekliyorsa 512'lik bir hafıza kartı aldığınızda hız sınırını, yani o V30 limitini V60'a, V90'a çekmeye çalışın. Çünkü gerçekten kullandığınız hafıza kartı büyüdükçe yazma hızı sizler için problem teşkil edebiliyor. Bu da yine aklınızın bir kenarında kalsın. Ben yine kendi nezdimde kendimden cevap verecek olursam 3 adet 128 GB'lık micro SD taşıyorum ve bu SD kartları belli aralıklarla değiştirerek ve yedekleyerek kullanıyorum ki bir hafta önce çektiğim bir videoyu eğer bilgisayara aktaramadıysam en azından o micro SD'yi çıkarıp güvenli bir taşıma çantasına koyuyorum ve içi boş olan bir micro SD ile çekimlere başlamayı tercih ediyorum. Şu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadım. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sırada bahsedeceğimiz konu DJI Mimo uygulaması. Play Store'da yok. Biz bunu nereden indireceğiz abi? Yani hepimizin aklındaki şey şu: iPhone'la bir cihazımızı eşleştirecek App Store'a gidiyoruz. Android'le bir cihazımızı eşleştireceksek de haliyle uygulamasını indirmek için Play Store'a gidiyoruz. Fakat geçtiğimiz süreçte DJI firmasının özellikle Amerika ile alakalı dronlar nezdinde bu bilgi paylaşımı, veri paylaşımı ve işte Amerika'nın uyguladığı bir ambargo sonrasında Play Store'dan da Google firması tarafından da yasaklandı ve buna sebep olarak da aslında cihazın, işte uygulamanın güvensiz olduğu, çok düşük reytinge sahip olduğu gibi sebepler sunuldu ama aslında bunun altındaki sebebi hepimiz
biliyoruz. Burada DJI firması da geri adım atmadı ve sattığı ürünlerin kutularının ve kullanma kılavuzlarının üzerine bir mini kare kod yerleştirdi. Siz eğer Mimo uygulamasını indirmek istiyorsanız, isterseniz de Google'a DJI Mimo uygulamasını indir, download gibi arama sonuçlarından DJI'nin kendi sitesinden en güncel versiyona sahip olabiliyorsunuz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki Mimo uygulamasını da indirdim ben, fakat Mimo'yu cihazıma nasıl bağlayacağım? Mimo ile cihaz bağlantısını nasıl sağlayacağım? Burada kafa karıştıran noktalardan birisi DJI Osmo Pocket 3 cep telefonumuz üzerinden bağlantı sağlarken Pocket 3'ün hem Bluetooth hem de Wi-Fi üzerinden bağlanma isteğinde bulunması. Bu ikisine birden bağlanma isteği gerekiyor çünkü hem DJI Mic 2'nin kullanımında bu bize bir avantaj sağlıyor, hem de gerçekten sorunsuz bir şekilde cihazla telefonumuz arasındaki bağlantıyı sağlamış oluyoruz. Burada kafa karıştıran ilk nokta şu oluyor. Abi ben Pocket'la telefonumu eşleştirdim. Videoları indirmek istiyorum. Fakat Wi-Fi üzerinden Pocket 3'e bağlandığımda internet bağlantınız yok diye bir uyarı alıyorum ve ben bu cihazdan videoları indirirsem sürekli benim mobil verimden mi kullanacak? Şöyle bir durum var. Siz DJI Pocket 3 ile cep telefonunuzu Wi-Fi üzerinden birbirine bağladığınızda zaten aradaki o videoların transferini Wi-Fi üzerinden sağlıyorsunuz ve bu gerçekten çok hızlı bir standart. Yani deneyenler göreceklerdir. Gigabaytlarca videoyu birkaç dakika içerisinde cep telefonumuza çekebiliyoruz. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Hiçbir şekilde mobil verinizden herhangi bir kayıp yaşamayacaksınız. Son günlerde sık aldığım sorulardan biri de özellikle iPhone telefonlar nezdinde bahsediyorum. Ben DJI Mimo'yu açıyorum, kaydettiğim videoların ön izlemesine geçiyorum ve sadece boş siyah kutucuklar gözüküyor. Hiçbir şekilde videoları indirmeme ya da izlememe izin vermiyor. Bu sorunu çözmek için aslında biz önce problemi DJI Pocket 3 içerisinde aradık takipçilerle birlikte. Fakat bu şekilde bir çözüme varamadık. DJI forumu incelediğimizde aslında bu sorunla alakalı birkaç farklı çözüm vardı. Bunlardan birincisi işte iPhone'unuzu uçak moduna alın, deneyin gibi çözümlerdi, fakat bunda da bir cevaba ulaşamadık ve en sonunda şunu fark ettik. Özellikle iPhone telefonlarda iOS güncellemesi aldığınızda, ki bu iOS güncellemesi tırnak içinde söylüyorum beta aşamasındaysa, mutlaka DJI Mimo içerisinde bir takım problemler yaratıyor. Bunu deneyimleyerek gördük. Özellikle siz de iPhone cihazlar kullanıyorsanız mutlaka bu beta sürümlerine gönüllü olarak geçiş yapmadan önce DJI Mimo'da böyle problemler yaşayabileceğiniz aklınızın bir kenarında bulunsun. Bir diğer sık aldığım sorun ise, abi ben DJI Mimo içerisinden cep telefonuma videoları nasıl indireceğim? Kablolu mu, kablosuz mu? İşte herhangi bir ara aparat gerekiyor mu? Özellikle bu cihazı yeni alacaklar mutlaka bu soruları bana soruyorlar. DJI Osmo Pocket 3 alıyorsanız ister kutu içerisinden çıkan OTG kablosuyla, isterseniz de kablosuz bağlantı aracılığıyla Mimo üzerinden videoları cep telefonlarımıza sorunsuz bir şekilde indirebiliyoruz. Gönlünüz rahat olsun. Bunun için de yapmanız gerekeni şöyle kısaca bir tekrar mahiyetinde göstereyim. DJI Mimo uygulamasına bağlanıyorsunuz. Burada alt köşe noktada bulunan ön izleme penceresinin ikonuna tıklıyorsunuz. Videolar ön izleme aşamasında önünüze geliyor. Yukarıda bir seç butonu var. Bunu aktif ettikten sonra indirmek istediğiniz videoları seçiyorsunuz ve indirme butonuna tıklıyorsunuz. Kısa bir sürenin ardından bütün videolar cep telefonunuzun galeri bölümüne indirilmiş oluyor. DJI Mimo nezdinde son sık karşılaştığımız problem de, abi ben videoları telefonuma indirdim fakat videolar kesik kesik oynuyor. Görüntü ve çözünürlüklerde bozulma var. Bunu nasıl çözeceğiz? Telefonda mı problem var yoksa benim çekim ayarlarım mı yanlış sorusu. Burada sizin telefonunuzda büyük ihtimalle bir problem yoktur. Burada problem çekim ayarlarınızda. Her ne kadar cep telefonlarımız 4K video çekme ve oynatma özelliğine sahip olsa da piyasada fiyat performans ürünü olarak bulunan cep telefonlarının birçoğu maalesef 4K video çekse de DJI Osmo Pocket 3'ün çekmiş olduğu 4K 10 bit renk derinliğine sahip videoları oynatmada problem yaşayabiliyor. Bunun için de benim size nacizane tavsiyem veya benim kullandığım yöntem diyeyim şu: ben genelde cep telefonuna Instagram, TikTok, Reels, Shorts videoları çekeceksem 1080p'de 30 FPS'te ve dikey formatta videolar çekiyorum. Bu videolar hem cep telefonunda düzenleme aşamasında bize büyük kolaylıklar sağlıyor, hem de gerçekten sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde sosyal medyada paylaşabiliyorum. Zaten Instagram üzerinden videolarımı izleyenler görürler. Çektiğim videoların tamamı 1080p kalitesindedir. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın.
Sıradaki konumuz DJI Mic 2 üzerinden kaydı başlattığımda sadece mikrofon kendi üzerine kayıt yapmaya başlıyor ve DJI Pocket 3'teki video kaydını başlatmıyor. Cihazı ilk aldığınızda DJI mikrofonu Pocket'la eşleştirdikten sonra her halükarda hepimizin yaptığı gibi kayıt için mikrofon 2 üzerindeki o kırmızı halka bulunan record tuşuna basıyoruz ve bir bakıyorsunuz ki DJI Pocket'ta herhangi bir hareketlilik yok fakat Mic 2 ses kaydı yapmaya kendi içerisine başlamış oluyor ve diyorsunuz ki yani orada niye başlamıyor? Normalde bildiğiniz gibi mikrofon 2 aynı zamanda bir uzaktan kumanda. Biz çok uzak mesafelerden de Pocket üzerindeki kaydı başlatıp durdurabiliyoruz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Aynı zamanda DJI Mikrofon 2 bir bireysel ses kayıt cihazı ve üzerindeki o kırmızı halkalı tuş Mic 2 üzerine bireysel kayıt yapmaya yarıyor. Yani siz bu cihazla sadece Mikrofon 2'nin içerisindeki dahili hafızaya kendiniz ses kaydı yapabiliyorsunuz. Eğer ki video çekimi yapacaksanız ve uzaktan kayıt başlatmayı istiyorsanız burada basmanız gereken mikrofon üzerindeki kayıt tuşumuz zincir şeklinde gözüken bağlantı tuşumuz. Yani Pocket 3'ü tetikleyen, uzaktan videoyu açıp kaydı durdurmamızı sağlayan şey o bağlantı ikonu bulunan tuşumuz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Sıradaki sorunumuz ise DJI Pocket'ı kullanmadan sadece mikrofon 2 kullanarak ses kaydı yapan arkadaşlarımızın sorunlarından oluşuyor. O da yaptığımız ses kaydını bilgisayara attığımızda sesimiz aşırı miktarda düşük seviyede kalıyor ve sesi yükselttiğimiz zamanlarda gerçekten çatlamalar, patlamalar oluyor sorunu. Hadi gelin birlikte çözümünü göstereyim. Mikrofonunuzu açıp DJI Osmo Pocket 3'e bağladıktan sonra ekranı şöyle sağdan sola doğru kaydırıyorsunuz ve üst kısımda bir Mic 2 simgesinin geldiğini görüyorsunuz. Bu simgeye tıkladığınızda orada verici bir kazancı diye bir değişkenimiz var ve bu parametre standartında sıfıra ayarlanmış olarak geliyor. Siz bunu -12 ile +12 arasında değiştirebiliyorsunuz ve buradaki seviyeyi sıfırdan yukarıya doğru yükselttiğinizde mikrofon 2'nin kendi içine yaptığı ses kaydının da ses seviyesinin yükseldiğini kayıtlarınızda görebiliyorsunuz. Şimdi bu ses seviyesi sıfırdayken bir video kayıt denemesi. Ses 1, 2, 3. Şimdi bu da ses seviyesi 12'deyken ses kaydı. Bakalım nasıl olacak? Ses 1, 2, 3. Eğer siz de DJI Mic 2 içerisine bireysel bir şekilde kayıt yapacaksanız bu ayarı düzenlemeyi unutmayın ki sonrasında pişman olmayasın. Bir diğer gelen soru da şu. Abi ben bu cihazı aldığımda tamam video çekeceğim ama hep her yerde video ile alakalı içerikler var. Cihazın fotoğraf çekme performansı nasıl? Bildiğiniz gibi DJI Osmo Pocket 3 tabii ki de hali hazırda bir vlog kamerası ve biz bununla daha çok video çekme işlemleri gerçekleştirsek de ben de dahil olmak üzere yeri geldiğinde hoş bir manzarayı güzel bir anda yakalamışsak bu cihaz üzerinden fotoğraf çekme işlemi de gerçekleştirebiliyoruz. Ben cihazın fotoğraf çekme kabiliyetini gayet güzel buluyorum. Çektiğim fotoğraflara zaten Instagram üzerinden de erişebilirsiniz. Hatta bir önceki videomda anlattığım lens paketi içerisinde bir de makro lens edindim. 10x yakınlığa sahip ve gerçekten mükemmel makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu işten aşırı keyif aldığım için de makro fotoğraf çekimine bir hayli eğildim ve belli sayıda fotoğrafa sahip olduğumda da bir makro fotoğraf sergisi kıvamında ayrı bir Instagram sayfası da açmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten DJI Pocket gibi kompleks bir cihazla makro fotoğraflar çekebilmek aşırı eğlenceli. Eğer böyle bir hobiniz ve isteğiniz varsa bir önceki videoma dönebilirsiniz. Yukarıya da bağlantısını bırakırım. Oradaki makro lensi mutlaka inceleyin. Bunun dışında biz cihazımızla hali hazırda RAW formatında fotoğraflar çekebiliyoruz. Hiç bilmeyenler için şöyle anlatmak gerekirse RAW aslında renk derinliğinin daha fazla sıkıştırıldığı ve renklerle oynama özgürlüğünün size bırakıldığı bir fotoğraf formatı şekli. RAW formatı bilgisayarda DJI Osmo Pocket 3'ten çektiğiniz fotoğraflara bakarken de şöyle fark edersiniz. Aynı fotoğraftan 2 adet vardır. Birisi JPEG, birisi RAW formatındadır. RAW formatında fotoğrafları düzenlemek için de bir fotoğraf düzenleme uygulamasına yani Lightroom gibi, Photoshop gibi veya bunun türevlerinde bir uygulamaya ihtiyacınız oluyor ki renk gamları üzerinde rahatlıkla oynayabilirsiniz. RAW formatında fotoğraf çekmek gerçekten çok keyifli. Yani o fotoğraftaki detayları, fotoğrafın ışığını, renk tonlarının her birini ayrı ayrı işleme olanağı sunuyor size ve gerçekten JPEG formatında çektiğiniz bir fotoğrafın kat kat üzerinde
hem de kalitede ve renk tonuna sahip bir RAW formatında fotoğrafa sahip oluyorsunuz. Evet canlar, videonun son aşamasına geldik artık. Bu zamana kadar anlattığım konular içerisinde gerçekten sizin de takıldığınız sorular ve sorunlar varsa umarım çözüme ulaşmıştır. Eğer farklı bir sorununuz ve probleminiz varsa ister yorumlar bölümüne yazabilirsiniz, isterseniz de aşağıda paylaşmış olduğum Instagram adresim üzerinden DM'den bana direkt ulaşarak da yazabilirsiniz. Umarım lafı çok dolandırmamışımdır. Malumunuz Ramazan ayındayız ve bu videoyu iftar vaktinden önce çekiyorum. Herhangi bir hatam olduysa affola, oruç ağızla belki yanlış söylemlerde bulunuyor olabilirim. Ufak tefek fark etmediğim hatalara sebebiyet verebiliyorum. Onlar için de şimdiden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.